ilk düzenli orduların Mezopotamya coğrafyasında olduğunu biliyoruz. Bu ordularda silah olarak mızrak, ok ve kamış kullanılmıştır. Kargı ve ok insanlığın madenin keşfinden önce Paleolitik dönemde kullandıkları nesnelerdir. Avcı toplayıcı sürecin başladığı dönemden itibaren avcı sınıfın kullandığı materyaller ok ve kargıdır. Sümerler bu silahlara yakın mesafe silahı olarak baltayı da dahil etmişlerdir. Bir arkeoloğun silahlarla en sık karşılaşabileceği nokta mezarlıklardır. Özellikle soylulara, komutanlara, kamu görevlileri gibi üst sınıflara ait mezarlarda savaş silahlarına rastlanılabilmektedir. Genellikle erkek mezarlarında olmakla birlikte Miken coğrafyasında kadın mezarlarında da rastlanılmaktadır. Savaş alanlarında karşılaşılabilmesi pek mümkün değildir. Çünkü savaşta silah ve benzeri ekipmanlar, kazanan taraf tarafından eritilip yeniden değerlendirilmek üzere toplanmaktadır. Bu kapsamda görev yapan arkeoloji türü harp arkeolojisidir. Silahlar uygun nitelikte, etkili ve kullanışlı yapıda olmalıdır. Örneğin fırlatma amaçlıysa hafif yapıda olması önemlidir. Savaşların galibiyet ya da mağlubiyetini belirleyen en önemli unsurlardan biri şüphesiz ki orduların etkin saldırı ve savunma silahlarına sahip olmalarıdır. Savaşlardaki galibiyet yalnızca sayıca üstünlüğün sonucu değildir. Galibiyete aynı zamanda taktiksel anlamda kıvrak bir zeka ve günün şartlarına uygun kuşatma, saldırı ve savunma silahlarının profesyonellikle kullanılması ile ulaşılabilmiştir. Bu çerçevede silahlar, savunma ve saldırı silahları olmak üzere iki grupta incelenir. Saldırı silahları. Saldırı silahlarını uzak mesafe silahları ve yakın mesafe silahları olarak kendi içerisinde sınıflandırabiliriz. Uzak mesafe silahlarının temel özelliği hedefe hızlı ulaşması ve etkisiz hale getirmesidir. Saldırı silahlarının zamanla niteliği artar, özellikle merkezi otoritenin oluşmaya başlaması, yeni tip saldırı silahlarının üretilmesinde itici güç olur. 3. binyılda madene hükmetme becerisi artan insanlığın, kullandığı silahlarda görülen çeşitlilik de bu dönemin diğer gelişmeleriyle aynıdır. Kazılarda silahlarla oldukça az sayıda karşılaşılır. Bunun sebebi, kaybolma ve savaşı kazananların silahları yeniden kullanma amaçlı olarak eritmek üzere toplamalarıdır. Uzak mesafe silahları kapsamında ok uçları ve kargı uçlarını inceleyelim. Ok uçları akla ilk gelen uzak mesafe silahıdır ve yay ile birlikte kullanılır. Ok uçları üst Paleolitik'ten bu yana kullanılmaktadır. İlk örnekleri organik nesnelerden yapılmış, sonra obsidyenden daha ileriki dönemlerde de madeni malzemeden, bakır, tunç, demir ve alaşımlarla üretilmiştir. Önceleri tek parçalı kalıplarda açık döküm olarak üretilmiştir. Ok uçlarına en çok sur duvarlarının bedenlerinde rastlanılır. Mezarlarda ve tapınak depolarında da bol miktarda karşımıza çıkar. Tapınak depolarında değerli madenlerden yapılmış ok uçlarına rastlıyoruz. Özellikle 7. ve 6. yüzyıl tapınaklarının armağan listelerinde ok uçlarının önemli bir yeri vardır. Savaşa giden savaşçılar tarafından savaş tanrılarına adak eşyası olarak, özellikle Athena özelinde Ares'e bırakılır. Ok uçları genel olarak iki bölümden oluşur. Hedefe saplanan namlu ve arkasındaki yay aracılığı ile fırlatılmasını sağlayan, sapın içine geçen dil bölümü. Fırlatma sonrası eksenden kaymaması için ucunun yeteri kadar sivri olması gerekir. Aerodinamiği iyi olmalıdır, tabi bu zamanla sağlanabilen bir özellik olmuştur. Aerodinamiklik, hedefe saplanmasını da kolaylaştırır. Zaman içerisinde tecrübe ile insanlık daha fazla nasıl zarar verebilirim sorusunun cevapları üzerine yoğunlaşmıştır. Okların içine konulduğu sadaklar, deri, keçe, metal kutu şeklinde olabilmektedir. Milattan önce 1500'lerde ortaya çıkan savaş arabalarında, oklar için bölme oluşturulduğu görülmektedir. Saldırı silahlarında ilk form her zaman yaprak biçimindeydi. Sadaklar genellikle deri olmakla birlikte özel olarak adak amaçlı bronzdan sadaklar da üretilmiştir. Taşınması zor olacağından savaş esnasında kullanılamaz. Aşınmayı ve elin yırtılıp zarar görmesini önlemek için savaşta okçular daima eldiven kullanır. Bunu antik kabartmalardan anlıyoruz. Bir ok ucunda yazıt varsa bu tüm diğer arkeolojik materyallerde olduğu gibi adak ürünü olduğunun göstergesidir. Ok uçları 5 alt grupta incelenir. 1. Namlusu yaprak biçimli ok uçları, 2. Namlusu sırtlı ok uçları, 3. Kanatlı ok uçları, 4. Kovanlı ok uçları, 5. İskit ok uçları. Saldırı silahlarından ikincisi kargı uçlarıdır.
sıklıkla mızrak uçlarıyla karıştırılır. Mızrak savunma silahıdır, kargı saldırı silahıdır. Mızrak yakın mesafe, kargı ise uzak mesafe silahıdır. Uzun bir sopaya takılan metal uçla oluşturulur. Kargı uçları, fırlatıldığı için mızraklara göre daha hafiftir. Çoğunlukla 15-30 cm boyut ve 100-200 gram ağırlığındadır. 1 metreden uzun olmayan, ayrıca fazla da kalın olmayan saplara geçirilir. Sopa yarılarak geçme işlemi yapılır. Genellikle mezarlarda statü belirtici olarak bulunur. Yakın mesafe silahları. Yakın mesafe silahları, bir kol mesafesindeki hedeflere yönelik oluşturulmuştur. Avuç içinde rahat tutmaya yarayan bölümlerinin olması karakteristiktir. Özellikle hançer ve kılıçlarda görülen kabzalar bu amaçla üretilmiştir. Kabzalar çoğu zaman ele zarar vermemesi amacıyla daha yumuşak malzemeyle kaplanır. Kabza kaplamak için çoğunlukla ahşap ya da kemik kullanılır. Bu sebeple kabzaya perçin eklenir. Balta ve mızrak, hedefin çok yakınlaşmamasını sağlamak adına daha uzun saplara takılır. Bu silahlarda kol gücü önemlidir. Kullanan kişinin kondisyonu ve tecrübesi fark yaratır, çoğunlukla bele sarılan kemer ya da kuşadik olarak yerleştirilirler. Ama kılıç ve balta gibi silahlar, prestij ürünleri olarak da görülür ve bu sebeple kimi örneklerin oldukça süslü olduğu anlaşılır. Bazıları ise sadece törensel amaçlı olarak kullanılır. Yakın mesafe silahları kamalar, kılıçlar, mızrak uçları ve baltalar olmak üzere 4 alt grupta değerlendirilir. Kamalar. Namlusu yaprak biçimli kamalar, tek parçalı kalıpta üretilirler. Arka kısmında küçük bir dil yer alır. Yassı dörtgen kesite sahiptir, namlunun kenarları sonradan keskinleştirilir. Kabzaya sokulan dil kısmı namlu ucuyla aynı hat üzerinde yer alır. Kabzadan çıkmaması için iple bağlanır. Geç örneklerde kabzadan çıkışı önlemek amacıyla dilin çengel haline getirildiği görülür. Daha da geç örneklerde kesin çözüm olarak perçin geliştirilmiştir. İran kaynaklarında her bir erkek bireyin belinde bir hançer taşıdığına ilişkin bilgiler vardır. İlk örnekleri yaprak şeklinde ve dili sapa takılarak kullanılır. Kılıçlar. Kılıç, kabza, koruma ve namlu bölümlerinden oluşur ve bir tutamağı ile uzun namlusu bulunur. Tarihin en eski silah türlerindendir. Tarihin bilinen en erken kılıcı Malatya Arslantepe'de geç Kalkolitik döneme tarihlenen bir mezarda ele geçmiştir. Kama ile kılıç arasındaki fark boyutudur. Kabza ile namlusu arasında koruma adı verilen bir bölüm bulunur. Elin arka kısmında topuz adı verilen çıkıntı yer alır. Bu ikisi kamada bulunmaz. Kullanılmadığı anlarda istemeden zarar vermemek için kınına yerleştirilerek taşınır. Kılıçlar, namlusu yaprak biçimli kılıçlar ve namlusu sırtlı kılıçlar olmak üzere iki grupta incelenir. Saldırı silahlarının sonuncusu da baltalardır. 7 tip balta bulunmaktadır. Bunlar, yassı baltalar, kolcuklu baltalar, teber baltaları, gözlü baltalar, sap delikli baltalar, çift ağızlı baltalar ve tören baltalarıdır. Kısaca, saldırı silahlarını inceledik ve son olarak da savunma silahlarına bakalım. Saldırı silahları 3 başlık altında değerlendirilmektedir. Bunlar, kalkan, miğfer ve zırhtır. Saldırı silahlarında gelişmeler yaşandıkça, savunma silahlarına ihtiyaç doğmuştur. Bu ihtiyaca karşılık olarak saldırı silahlarına dayanıklı olacak savunma silahları üretilmeye başlanır. İlk örnekler organiktir, daha sonrasında metal üretime geçilmiştir. Savunma silahları saldırı kabiliyetini belli ölçülerde azaltır, öncelikle amaç baş gövde ve hayati organları korumaktır. Kalkan, miğfer ve zırhlar savunma silahları arasında değerlendirilir. Kalkan gövde, miğfer baş, zırh tüm vücut koruması içindir. Önceleri sadece fonksiyonel olan bu silahlar zamanla prestij unsuru ya da üniforma olarak ayırt edici özellikleri de taşımaya başlamıştır. Kalkanlar. İlk akla gelen savunma silahıdır. Rakip hamlesini savuşturmak için kullanılır. Saldırı silahının özelliği ne olursa olsun iyi bir kalkan bunu püskürtebilir. En ideal kalkan, bedenin tümünü koruyabilendir. Ancak bunun dezavantajları da bulunur, örneğin büyük bir kalkan hareketi oldukça kısıtlar. Böylesi bir durum rakibe avantaj sağlayacağından zamanla elde taşınabilir, pratik örneklere yönelinmiştir.
İlk kalkanlar, organik malzemelerden ağaç, saz, deri kaplama gibi malzemelerden yapılmış, daha sonra ise metal malzemelere dönüldüğü görülmektedir. Biçimsel olarak dış bükey görünümdedir ve bu uzak mesafe silahlarını durdurmada çok önemlidir. Ok ya da benzeri silah dış bükey yüzeyde kayarak hedeften uzaklaşır. İç kısımlarında bir tutamak yer alır. Dörtgen biçimli kalkanlar ve daire biçimli kalkanlar olmak üzere iki grupta değerlendirilir. Miğferler düzenli orduların standart donanımları arasındadır. Buna karşın arkeolojik buluntu sayısı oldukça azdır. Bunun sebebinin yeniden kullanma amaçlı eritim ve ganimet olarak götürme olabileceği düşünülmektedir. Genellikle buluntular, savaşçı mezarlarından ele geçmektedir. Mezarlarda ele geçen miğferler, olasılıkla statü sembolü olarak konulmuş olmalıdır. İnsan bedeninin en hassas noktası olan başı korumak amaçlı üretilmişlerdir. Kalabalık grupların savaşında aynı zamanda saf belirleyici niteliği vardır. Döküm ve dövme teknikleri ile oluşturulmuşlardır. Miğferlerin iç kısmındaki keskin noktalar deri, keçe, dokuma parçası, sünger gibi organik malzeme ile doldurulur. Alt kısımlar genellikle standart olarak yuvarlak ancak tepeleri farklılık gösterir. En sık karşılaşılanı sivri uçla son bulanlardır. Tepesi sivri miğferler ve tepesi sorguçlu miğferler olmak üzere iki grupta incelenir.